Günaydın arkadaşlar. Yani günaydın dediğime bakmayın, saatlerimiz 2:30. Bizim küçük beyefendi yaramazlıklar yapmış. Biraz önce bir gürültü geldi. Dedim ki Allah Allah ne oldu acaba, bir geleyim bakayım. Ağacı yıkmış. Toplarla oynuyor yerde. Sanırım ağacın toplama vakti geldi Leo. Sen yaramazlığa başladığına göre. Toplama vakti geldi mi ağacın? Ne yaptın böyle? Böyle topla oynuyor. Neyse ben birazdan ağacı toplayayım. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Annişkosu ne yaptın? Ben pijamalarlayım. O yüzden kendimi göstermiyorum. Üzerimi değiştirip daha sonra ağacımızı toplayalım. Evet, ağacın üzerini falan söktüm ama toplamadım. Kalsın şimdi böyle. Ben yemeğe geçeceğim çünkü.
Evet arkadaşlarım, patates oturtmam oldu. Şimdi fırına atacağım. Biliyorsunuz zaten kaşarlar falan pembeleşince, eriyince falan olmuş olacak. Baya güzel oldu bence. Bu arada tarifler hep farklıydı. Yani farklı sayfalarda hep farklıydı. Ben bu kafama göre dizilişini falan yaptım. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Valla patates zaten sevdiğim bir şeydir. Beşamel sosu da severim. Bence çok güzel bir şey olacak. İlk defa yaptım ama bakalım. Şimdi fırına gidiyor. Yemeklerimiz hazır. Patates oturtmamız o kadar güzel gözüküyor ki. Çorbam da vardı zaten dünden. Onu da ısıttım. Şöyle tabaklarımı hazırladım. Burada suplalarımı hazırladım. Turşu bir de yoğurt çıkaracağım yanlarına. Hakan da geldi zaten. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Tadı da kesin çok güzel arkadaşlar. Ben size söyleyeceğim ama mutlaka yapın yine de. Herkese selamlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Şöyle bir market alışverişi yaptım da topluca. Size de göstereyim istedim. Şu bademli bitter çikolatalardan aldım. A101'den. Şöyle piliç fümelerim az kalmıştı. Böyle 3 tane. Kahvaltılık sos aldım. Bu Bim'inki. Allah yıkıldı. Peynirim bitmişti. Bir tane böyle light aldım. Bir tane normal tam yağlı aldım. Şehriyem az kalmıştı. Bir tane, 2 tane arpa şehriye aldım. Bir yoğurt aldım. Süt aldım. Yarım yağlı yine. Mandalina, portakal ve patates aldık. Burası böyle bir 600 lira falan tuttu. Markete gittim geldim de arkadaşlar saçlarım ıslandı ve hem şu anda ıslaklar, ıslandığı için de böyle kirli gözüküyorlar. Birazdan duşa gireceğim. Bu 2-3 gündür modum yok arkadaşlar. Çünkü modum yok yani hani derseniz ki niye videolarda işte yine modun düşük falan diye. Amcam beyin kanaması geçirdi. Ve şu an işte 2,5 gün mü 3 gün mü ne oldu? Yoğun bakımda. Şu an tedavi aşamasında aslında yani çünkü yoğun bakımda ve uyutuluyor. 2 gündür falan uyutuluyor. Tedavi süreci var. Ne zaman ne kadar sürecek bilmiyoruz. Uzun sürer demişler. Çünkü bu ikinci beyin kanaması geçirişi. Bir kere pıhtı atmıştı. Bir kere beyin kanaması geçirmişti. Bu da ikinci oluyor. Bir anda aniden işte fenalaşmış. Bizim apartman biliyorsunuz ki aile apartmanı. Hemen ambulans çağırdık. Ambulans geldi. Çok şükür bu sefer 10 dakikada falan geldi. Yani çok kısa bir zamanda geldi. Çünkü diğer amcam epilepsi hastası, o rahatsızlandığında çok hızlı gelmemişti. Yani bir 40 dakika falan bulmuştu. Ambulansın hızlı gelmesine çok mutlu olduk. Çünkü bilinci kapalıydı. Zaten yerinde değildi. O şekilde de o günden beri de öyle. İnşallah tedavi sürecinin sonucunda hani güzel sonuçlar alacağımıza hepimiz tabii ki inanıyoruz. O yüzden modum yok. 2-3 gündür zaten vlog falan açmadım, video çekmedim. Yani böyle. Bu birkaç gün modum yok. Amcam babamın ikizi oluyor. Benim de zaten babamın ikizinin işte kuzenlerimle falan hepsiyle zaten biz kardeş gibiyiz. O yüzden bu tarz şeyler aşırı şekilde etkiliyor bizi. Yani moralim bozuk. Gerçekten çok canım sıkkın. Yemek yesim yok. Hiçbir şey yapasım yok. Boş boş böyle birkaç gün geçiriyoruz. Yani tabii ki mecburen yemek falan yapıyorsunuz. Hakan işte karnı acıkıyor. İşte onlar hastaneye gidip geliyorlar sürekli. Yengemler gidiyorlar sürekli geliyorlar. Hani durum değerlendirmesi yapıyorlar her gün. Ama yoğun bakımda olduğu için de gönderiyorlar. Zaten yanında tutmuyorlar. Böyle yani bu birkaç gün modum yok. Birkaç günde modum olmaz diye düşünüyorum yani. Belki bu süreçte böyle sessiz vlog olarak falan mı devam etsem diyorum. Çünkü gerçekten sonra hani sonra moralim bozuk falan filan dediğiniz için yani söylüyorum. Bilmiyorum, bakacağım ama böyle bir giriş yapayım dedim. Çünkü zaman da hiç geçmiyor arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey yapmadan bekleyince hiç zaman geçmiyor. Yani bir şekilde zamanın geçmesi gerekiyor işte. Bir temizlik yapıyoruz, yemek yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bir şekilde zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Tabii ki hepimiz bu şekildeyiz yani. Yani inşallah çok güzel haberler alacağımıza zaten inanıyoruz. Böyle. Dualarınızı siz de eksik etmeyin lütfen. Ben şimdi bu aldıklarımı bir yerleştireyim yerlerine. Daha sonra bilmiyorum bir çorba yapasım var ama ne çorbası yapacağımı düşünüyorum, bulamıyorum. Neyse daha fazla sıkmayayım arkadaşlar. Böyle bir konuşayım dedim yani. Belki iyi gelir, biraz açılırım falan diye ama öyle yani.
Evet arkadaşlarım, kahvemi yaptım ve geldim. Aslında biliyorsunuz yani çok modum yoktu. Gerçekten yoktu. 3-4-5 günde olmuş olabilir. Tam hatırlamıyorum. Bugün günlerden Perşembe. Ben videoyu hangi gün başlattım onu bile hatırlamıyorum. Bir kısmından sonrasında sessiz vlog olarak devam ettim. Çünkü gerçekten hani konuşacak şey mecalim bile yoktu. Zaten çok konuşmak da istemiyordum açıkçası. Amcamın durumu hala stabil. Yani yoğun bakımda ve uyutularak tedavi ediliyor. O yüzden biz de her gün işte hastaneyle görüşme sağlanıyor, gidip konuşma sağlanıyor doktorlarla vesaire. Onun dışında tekrardan eve geliniyor. Yani başka yapacak hiçbir şey yok çünkü tedavi süreci devam ediyor. Bizim için de sorun değil tabii ki. En iyisi neyse, yapılması gereken neyse o yapılsın inşallah. İyileşip tekrardan eve dönsün. Yani hepimizin dileği ve duası bu yönde zaten. Bekliyoruz inşallah, çok çok iyi olacak. Zaten hepimiz buna inanıyoruz. Bu şekilde aslında bugünün birçok kısmını sizinle geçirdim. Evde yapmam gereken işler vardı. Süpürge kısmını sadece kendim yapmadım. Robota yaptırdım. Biliyorsunuz zaten belli bir saat evde olmuyorum. İstesek de istemesek de işleri de yapmak zorunda olduğumuz için bu butik işlerini, kargolama, paketleme işlerini vesaire yapıyoruz belli bir saat. Onun dışında evde olduğum saatlerde yetiştirebildiğim kadarını ev işlerini yapıyorum. Sizlere de açmaya çalışıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bu videonun uzunluğu inanın ne kadar oldu bilmiyorum. İnşallah çok çok uzun değildir ama kısaysa da kusura bakmayın. Uzunsa da tekrardan kusura bakmayın lütfen. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.